Merhaba, Alman tarihinin en karanlık bölümüne ve İkinci Dünya Savaşı'nın acı gerçeklerine ışık tutmak amacıyla hazırladığımız ve toplam 16 bölümden oluşan belgeselimizin ikinci bölümünde tekrardan birlikteyiz. Bu bölümde savaşın Batı cephesini ve Fransa'nın işgalini konu alacağız. 1940 baharında Adolf Hitler muhtemelen metresi Eva Braun tarafından bu kişisel filmin çekildiği Berchtesgaden yakınlarındaki Berghof'ta kalmaktaydı. Emir subayları, sekreterler ve Führer'in en eski dava arkadaşlarından oluşan küçük bir topluluk terasta toplanmıştı. Bu neşeli görüntülerin arkasında Almanya'da ciddi bir mühimmat krizi olduğu biliniyordu. Yani üst kademe yöneticilerinin Fransa seferi için yaklaşan büyük savaşta kullanılacak yeterli mühimmat olmadığı endişesi. Bu durum Hitler'in liderliğini de sorgulayan bir krize yol açtı. Ve hatta bir hükümet darbesine kadar giden ve Hitler'in biraz da şansının yaver gitmesiyle kurtulduğu bir liderlik krizi olduğunu da söyleyenler arasındaydı. Fransa'ya yapılacak saldırı tam 29 kere ertelendi. Yani bu bir tesadüf olmasaydı bunun Hitler'in büyük bir hilesi olduğu bile söylenebilirdi. Bu şekilde generaller, deyim yerindeyse, artık her şeyden önce Fransa'ya karşı saldıracakları gerçeğine yavaş yavaş alıştılar. Bu süre zarfında saldırı yöntemi, Fransa'nın işgali için hazırlanan plan sürekli olarak geliştirildi ve değiştirildi. Ve 1940 baharı boyunca generallerin kendilerine olan güvenleri temelde arttı. Böylece Batı cephesi saldırısına her şeyden evvel sağlıklı bir özgüvenle başladılar. Sarı alarm kodu altında Fransa'ya karşı Blitzkrieg 10 Mayıs 1940'ta başladı. Aynı zamanda Wehrmacht, tarafsız ülke olan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'u da işgal etti. Müttefiklerin Wehrmacht'tan daha fazla askeri ve 2 kat daha fazla topçu birlikleri olmasına rağmen Almanlar Doğu cephesinde olduğu gibi Batı'da da kısa süre içinde zafere ulaştılar. Charles de Gaulle'ün daha sonra anılarında yazdığı gibi yüz binlerce Fransız bir hafta içinde ülkenin güneyine kaçtı ve böylece Fransa'nın kaderi belirlendi. İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'in yumuşak politikası neticede başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Almanya'nın Fransa'ya saldırdığı gün olan 10 Mayıs'ta bunun sonuçlarına katlandı ve istifa etti. Yerine gelen Winston Churchill, kabinede sertlik yanlısı olarak tanınıyordu. Ona göre Hitler'in Avrupa'ya hakim olması, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm dünyanın bilinen ve sevilen her şeyin yeni bir karanlık çağın uçurumuna yuvarlanması anlamına gelecekti. Yeni başbakan, Nazi Almanyası ile her türlü yolla mücadele edilmesi gerektiğine inanıyordu. Zafere giden yolda İngilizler için kan, ter, emek ve gözyaşının kaçınılmaz olacağını söylüyordu. 14 Mayıs 1940'ta Fransa'ya doğru ilerleyen Alman birlikleri Rotterdam şehrine de saldırdılar. Hollandalılar boş yere tarafsızlıklarını savundular. Hermann Göring, Luftwaffe Polonya'da ne söz verdiyse İngiltere ve Fransa'da da onu yerine getirecektir diye açıklama yaparken bu sözler düşmanı burada da vuracağı, ezeceği ve yok edeceği anlamına geliyordu. Rotterdam yeterince kısa sürede teslim olmadığı için Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe şehri acımasızca bombaladı ve şehir merkezini tamamen harap etti. Çoğu sivil, 800'den fazla insan bu bombardımanlarda hayatını kaybedince Hollanda aynı akşam teslim olmayı kabul etti. Almanya'nın Fransa'yı işgali askeri açıdan pek çok benzerlik olmasına rağmen
Polonya'nın işgalinden temelde farklıydı. Aradaki fark, Polonya'nın işgalinde ırkçılığın savaşın bir parçası olmasından kaynaklanıyordu. Fransa'nın işgali ise birçok açıdan Birinci Dünya Savaşı'nın yeniden canlandırılmasıydı. Versailles'in ve Compiègne'deki teslimiyetin bir bakıma intikamıydı. Almanlar oldukça cüretkar ve zekice bir plan yapmışlardı. İngilizleri ve özellikle de Fransızları Belçika'ya çekerek onları tecrit etmek, diğer saldıran birliklerin Arden'den geçeceği yol göz önüne alındığında son derece riskliydi. Eğer Fransız birlikleri daha fazla destek alabilselerdi, hemen orada mevzilenebilselerdi, Alman ordusu çok kötü bir sürprizle karşılaşabilirdi. Alman zırhlı tümenlerinin 14 Mayıs'ta Sedan'da Fransız cephesini yarmasından bu yana Wehrmacht birlikleri hızla iç kesimlere doğru ilerliyordu. Sadece bir ay sonra Alman ordusu Paris önlerindeydi. 18 Haziran'da Mareşal Pétain yönetimindeki Fransız hükümeti ateşkes çağrısında bulundu. İşgal sonrasında Hitler'in baş pilotu Hans Bauer, tahrip edilmiş müttefik uçaklarının kalıntılarının filmini çekerken, Alman Hava Kuvvetleri'nin generalleri başlarında Hermann Göring'in yardımcısı olan Erhard Milch ile kazanılan zaferin sevincini yaşamaktaydılar. Batı harekatının başlangıcından itibaren Hitler, Eifel'deki karargahına yerleşmişti. Felsennest'ten başpilot Bauer, Hitler'i Hermann Göring ile briefing yapması için tekrar cepheye uçuruyordu. Yaralı Alman askerleri, diktatörün propaganda gösterisinin figüran kadrosunu oluştursunlar diye 2 Haziran 1940'da Fransa'nın kuzeyindeki Cambrai kasabasının havaalanına getirilmişlerdi. Wehrmacht'ın kayıpları sınırlıydı. Çatışmalarda yaklaşık 30.000 Alman askeri kaybedilmişti. Bu sırada Alman birlikleri küçük bir sahil kasabası olan Dunkirk'teki yüz binlerce İngiliz ve Fransız askerini kuşatmıştı. Ancak Hitler ilerleyen zırhlı birliklerini durdurma emri verdi. Hitler'in tank birliklerinin ilerlemesini neden durdurduğu her zaman tartışma konusu olmuştur. Bunun asıl nedeni birliklerin beklenilenden daha hızlı ilerleşlerinin ardından araçlarına ikmal ve bakım yapmak için durmak zorunda kalmalarıydı. Hitler, İngiliz askerlerin Dunkirk'te sıkışıp kaldığı için İngilizlerin müzakere yolunu seçeceklerini düşünmüştü. Bu büyük bir hataydı. Alman birlikleri 4 Haziran 1940'da Manş Denizi kıyısındaki küçük Dunkirk kasabasını ele geçirdiklerinde belirleyici darbeyi vurmakta başarısız oldukları anlaşıldı. 400.000 İngiliz ve Fransız askeri 28 Haziran 1940 günü şafak vakti Adolf Hitler işgal altındaki Paris'i teftişe çıktı. 3 gün önce Fransa teslim olmuştu. Hitler'in baş mimarı Albert Speer, yıllar sonra yazdığı anılarında diktatörün Paris'i yerle bir etme planından son anda vazgeçtiğinden bahsediyordu. Hitler'in Albert Speer'e Berlin'de işimiz bittiğinde Paris'in sadece bir gölge olacağını söylediği anlatılır. Hitler'in kişisel fotoğrafçısı olan Heinrich Hoffmann, Envalid Katedrali ziyaretini şöyle anlatıyordu. Sessizce ve saygıyla Napolyon'un Lahdi'nin önünde durdu. Hitler sonunda yaşadığı sihirli havadan sıyrıldığında derinden etkilenmiş bir şekilde bu hayatımın en güzel ve en büyük anıydı dedi. Diktatörün hayatı boyunca kurduğu hayal sonunda gerçekleşmişti. Ancak 5 yıl sonra Fransızlar zaferi kutlamak için Paris sokaklarında dans edecekler ve Berlin bir harabeye dönecekti. Fransız generaller için ateşkes anlaşmasının imzalanması acı bir andı. Çünkü
Diktatör 22 Haziran'da Fransa'nın boyun eğdirilmesine bizzat tanıklık etmek için oraya gelmişti. Ve Hitler, Almanların Kasım 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldıkları tren vagonunun da bu sembolik tören için Paris'in kuzeydoğusundaki Compiègne'e getirilmesini emretmişti. Diktatör artık bir zafer resmi geçidi yapılabilmesi, generallerin bakış açısına göre Alman askeri tarihinin son 1000 yıl içindeki en büyük başarısıydı. Bu o kadar inanılmaz bir şeydi ki generaller başlangıçta büyük bir şüphe içindeyken, hatta gerekirse bir hükümet darbesi yapmaya bile hazırken, ama şimdi Paris'te beklenmedik bir zafer resmi geçidi yapacaklardı. Zaferin verdiği sarhoşluk içinde adeta kendilerinden geçmişlerdi. Wehrmacht birlikleri Paris'te geçit töreni düzenlerken Amerikalı bir gazeteci şöyle yazıyordu: Paris artık belirsizliğin başkenti. Paris'i seven ve onun bu kadar çürümüş olduğunu görmekten üzüntü duyan herkes onu bu haliyle görmediği için çok şanslı. Çünkü Paris artık ona iğrenç görünecektir. 6 Temmuz'da Adolf Hitler şanlı bir zafer kazanmış olarak Reich Şansölyelik binasına geri döndü. Destekçileri sevinç içindeydiler. Wehrmacht Başkomutanı Wilhelm Keitel, Hitler'i tüm zamanların en büyük generali olarak tanımlarken, Propaganda Bakanı Goebbels coşkuyla "Halkımız, harika halkımız, Führer çiçeklerin üzerinden geçiyor" diyordu. Zafer cepheden dönen askerleri bir çiçek denizi içinde karşılayan Alman halkı tarafından günlerce kutlandı. Hitler muzaffer generallerine düzinelerle Mareşal asası dağıttı. Bu onun artık hem halk arasında hem de ordu içindeki popülerliğinin zirvesiydi. Böylece 2. Dünya Savaşı ile ilgili hazırladığımız belgeselin 2. bölümünün de sonuna geldik. Diğer bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Belgeselimizin 3. bölümünde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.